Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Asalet'in hobileri, Asalet ben. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Bugün sizlerle bu güzel top yelekleri yapacağız. Rengarenk yapabilirsiniz. Her rengi çok güzel oluyor bu modelde. Benim Instagram'da en çok satış aldığım bir model. Sizler de yapımını benden çok istemiştiniz. Hazırsanız yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi modelimiz çok güzel. Ben böyle rengarenk yapıyorum. Bunlar müşterilerimin istekleri üzerine yaptığım renkler. En çok Instagram sayfamda en çok sipariş aldığım model de bu arkadaşlar. İnşallah bugün sizlerle bu modelimizi yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İp bilgilerimi de paylaşayım. 250 metre anti peeling ip kullanıyorum. Bu şekilde. Bunun gibi 2 yumak lazım arkadaşlar. Yapacağımız ölçü bir daha uzun yaparsak 1,5 yaş için uygun olmuş olacak. Dediğim gibi tığ işi bir model. Hemen başlayalım. Ben ilk attığım zinciri her zamanki gibi saymıyorum. Sıktım onu iyice. 71 tane zincir atacağım şimdi. ...21 oldu. 71'e tamamlayıp gelelim. 71 tane zincirimizi çektik. Şimdi arkadaşlar ipimi aldım. 4 tane zincir atlayıp 5.'ye batacağım. 1 2 3 4 atladım. 5.'ye battım ve trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Alttan bir zincirimi atlayıp yanındakine batıyorum. Yani bir zincir çekiyorum. İpimi alıyorum. Bu değil. Hemen yanındakine batıyorum. Bu değil. Yanındaki. Bir zincir çekip ipimi alıyorum. Bir zincir atlıyorum alttan. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Şu şekilde bizim kutucuklarımız oluşacak. Bu kutucuktan toplam 34 tane olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna aynen bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna gelip devam edelim. Evet, 34 tane kutucuğumuzu yaptık. Bitirdik. Şimdi bir tane zincirimi çekip dönüyorum ve hemen şu en son yaptığım trabzanın tepe kısmına sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Hemen diğer trabzanın tepe kısmına sık iğne yapıyorum. 4 tane çekiyorum. Trabzanların şu tepe kısmını 4 tane zincir çekip oraya trabzanların tepe kısmını sık iğne ile batıyorum arkadaşlar. Bu sırada da herhangi başka bir işlem yapmayacağız. 3 4 buraya batıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi en son geldik. Yine 4 tane zincir çekip bu döndüğümüz yer var ya, ilk döndüğümüz yer, oraya şu şekilde uygun bir yer bulup batıyoruz. Bir tane zincir çektim. 2 3 toplam 3 tane zincir çektim. Bu en son sık iğne olarak battığımız yere 2 tane trabzanımı yaptım. Hemen yanındaki kutucuğun içine sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yandakine bağladım. 1 2 3 4 tane çekiyorum, yandakine bağlıyorum. Burası bizim ajur yerimiz olacak arkadaşlar. 3 4 ve battım. 1 2 3 4 ve battım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 toplam 8 tane olacak. 7 8. Şimdi arkadaşlar tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane ajurumuzu yaptık.
ipimize aldık. Şimdi şu sık iğnenin bize bakan kanadını değil, dışa bakan kanadını alacağız ve trabzanla içini dolduracağız. Toplam 7 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 ve 7. Hemen yandaki boşluğa sık iğne yapıp bağlıyorum. Bakın şöyle içe dönük oldu. Burası ön yüzü aslında o taraf olacak. Böyle kabarık kabarık ön yüzünde gözükecek. Tekrar tığıma ipimi aldım. Yine hemen bu sık iğnenin, aradaki sık iğnenin bize bakan değil dışa bakan kanadına batıyorum. Bu ilk başta belki böyle zor gelebilir ama eliniz zaten yaptıkça, ilerledikçe modelde alışacak. Hiç zorluk yaşamayacaksınız. Ona dikkat edelim de ama çünkü böyle kabarık olmasının sebebi o. Hemen boşluğa batıyorum. Bir sık iğne çekiyorum. Ve bu şekilde sık iğnelerin bize bakan kanadına değil dışa bakan kanadına dolduruyorum. 1 3 4 5 6 7 tekrar zincirlerin ortasına battım. Arkadaşlar zincirlere bakarken şu içine batıyor. Zincirin üstüne değil. Bu boşluğun ajurun içine batıyoruz. Yani zincirin tepe kısmına falan değil. Tekrar aldım. Dışa bakan kısmını bir kez daha birlikte yapalım. Bu şekilde boşluğa battım. Modelimiz böyle. Şimdi bir sonraki sırada model daha çok belli olacak. Haroşet misali gibi arkadaşlar gidip geliyoruz. O zaman bizim bir sıramız olmuş oluyor bu kabarıklardan. Şimdi bizim aslında şu an birinci sıramız tamamen bitmiş olmayacak. İkinci sırayı yaptığımızda daha net anlaşılır duruma gelir bu. Bu şekilde şimdi şeylerimizi tamamlayacağız. Toplamda arkadaşlar bu şekilde 17 tane yapacağız. Yani bu 7 tane trabzan batıyoruz ya topi top dediğimiz yerlere. Modelin adı bu arada topi top yelek. Söylemiş miydim hatırlamıyorum. Bu şekilde bunlardan toplam 17 tane yapacağız. Şu an 1 2 3 4 5 tane yaptık. 17'ye tamamlayalım. Daha sonra da bu tarafın ajur kısmını yapalım. Şimdi 17 tane pıtırcıklarımızı yaptık. Hemen sonuncusunun yanındaki ajura batıp sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine 8 tane şu ajurumuzdan yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi şurada bir sık iğnemiz vardı hatırlarsanız. İpimi aldım. Diğer kenar kısmında olduğu gibi yine buraya 2 tane 3 tane trabzanımı yapacağım. Burada 3 tane zincir çekmiştim. Onu bir trabzan olarak sayıyoruz. Şimdi buraya 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim ve döndüm. Hemen bu 3 trabzandan önce yaptığım sık iğnemin arka kanadına bu sıradaki ilk topi topumu yapıyorum arkadaşlar. Artık şimdi kenar kısımlarımızdan da topi top sayılarımız artacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve 7. Hemen yanındaki ajura batıyorum.
4 tane zincir çekiyorum. Yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4. Şurada ipim kaçmış. Ortaya arkadaşlar, dediğim gibi bunu unutmayın. Zincirin içerisine değil, orta kısmı batıyor. 3 4 1 2 3 4. Aslında çok kolay ve keyifli bir model. Sadece biraz uğraştırıyor, evet, ama sonuç gerçekten harika, çok tatlı, çok şeker oluyor. 1 2 3 4 5 6 tane oldu. 1 2 3 4 pardon 4 tane oldu ve 7. Şimdi arkadaşlar, burada ilk sıramızda, ilk pıtırcık sıramızda 8 tane ajurumuz vardı. Şimdi ikinci sıramıza geçtik. İkinci sıramızda 7'ye düştü bu rakam. Bu şekilde her sırada bir tane ajur azalarak devam edecek. Şimdi hemen bu son pıtırcığımızın yanındaki sık iğnenin arka kanadına batıyorum. Böylelikle ikinci sıramın pıtırcığını, arka kısmının, yeleğimizin pıtırcığını yapmaya başladık. 6 ve 7. Şimdi arkadaşlar, burada 7 tane trabzan yapmıştık hatırlarsanız. 1 2 3 değil, 4. yani ortadaki trabzanın tepe kısmına batıp sık iğnemi çekiyorum. Yine aradaki trabzanın arka kanadına batıyorum ve 7 tane trabzanımla dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Evet. Tam ortasına. Artık zaten bunu yaptıkça gözünüzde aşina olmuş olacak. 3 4 5 6 7 ve tepe kısmına bakın. 1 2 3 4'ün tepe kısmına batıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye, arka kanadına 7 tane trabzanımla dolduruyorum. Tepe kısmına batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın, modelimiz artık ortaya çıkmaya başladı. Bu şekilde. Şimdi bir sıra daha gittiğimizde daha güzel görünecek. Şimdi arkadaşlar, şuraya gelene kadar, yani son bu ilk sıradaki ilk pıtırcığımızın tepe kısmına gelene kadar buralarda yine pıtırcığımıza dolduralım. Bir pıtırcık dördüncü trabzanın tepe kısmına bir sık iğne şeklinde oraya kadar gelelim. Sonra oradan sonra da diğer yeleğimizin yan tarafında yapıp bir üst sıraya geçelim. Son bunu da yapalım. 7 tepe kısmına batıyorum sık iğne ile. Bu şekilde içe dönük oluyor. Tamam, dediğim yere kadar tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, pıtırcığımızı yaptık. Tepe kısmına battık. Şimdi ipimi aldım. Hemen bu pıtırcıktan önceki sık iğnenin tepe kısmının arka kanadına batıyorum. Burayı da yeni dolduruyorum. Ve yanındaki ajura sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 tane. Yine burada 7 tane ajurumuzu yapalım. Buradaki pıtırcığımıza kadar gelelim. 7 tane ajur yapıp gelelim. Evet.
geldik buraya. Şimdi yine ipimi aldım. Sık iğnemin arka kanadına batarak 7 tane trabzanla dolduracağım. 2 3 4 5 6 7. Şimdi şurada yaptığımız bu 3 tane trabzanın şu ilk baştakini tepe kısmına batıp bir sık iğne yapıyorum. 2 3 tane zincirimi çektim ve döndüm. Bu en son battığım sık iğneyi arkadaşlar 1 2 zincirlerimi bir sayıyorum. 2 3 tane trabzanımız olmuş oluyor. Yine bu tepe kısmına bu şekilde 1 2 3 4'ün tepe kısmına batıyorum. Bu böyle içe dönük olmuş olacak. Hemen yanındaki sık iğnenin tepe kısmını batıyorum. Arka kanadını ve dolduruyorum. Şimdi artık kenar kısmımızdaki pıtırcık sayılarımız artıyor. Acur sayılarımız azalıyor. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen yanındaki acurun içerisine batıyorum. Ve şimdi 7 tane acurumuz vardı. Bu sırada 6'ya düşecek bu sayı. 4 ve 1 3 4 ve batıyorum. 1 2 3 4 ve batıyorum. Beraber yapalım. Son ajurumu da yaptım. Sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi pıtırcıktan önceki şurada sık iğnemiz var. Yani 3. sıramızdaki pıtırcığımızı yapacağımız yer oluyor burası. Yine arka kanadına battım ve 7 tane trabzanımla dolduracağım. Dört, 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen orta kısmına tepeye batıyorum. Yanındaki sık iğneye geçip dolduruyorum. Dediğim gibi çok eğlenceli bir model aslında. Evet, biraz normal tığ işi yeleklere göre biraz uğraştırıyor. Ama sonuç hepimizin hoşuna gidecek bir model. Şimdi modelimiz artık bir iki sıra daha yaptıktan sonra tabi daha belli olacak ama kabarcıkları görebiliyorsunuzdur. Şu şekilde kabarık kabarık çok güzel olacak. Şimdi yine arkadaşlar ipimi alayım. Şuraya kadar pıtırcıklarımızı yapalım. Zaten burada herhangi ekstra bir işlem olmuyor. Tepe kısmına sık iğnelerimizi batıyoruz. Aradaki sık iğnelerin arka kanadına 7 tane trabzan dolduruyoruz. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Daha sonra bu kanadımızdaki ajur eksiltmemizi yapıp pıtırcığımızı yapalım. Evet arkadaşlar, modelimize devam ediyoruz. Buraya kadar geldik. Şimdi yine burada sık iğnemizin dış kanadını alıyorum. 3 4 5 6 7 attım. Yine ajurlarımı yapacağım. Eğer ki daha büyük yaş için yapmak isterseniz arkadaşlar, son ajurumu da yapayım. Hemen bir bilgi vermek istiyorum. Daha büyük yaş için yapmak isterseniz şu kutucuğu 34 tane kutucukla başlamıştık ya.
Onun sayısını arttırmanız yeterli. O zaman da işte buradan 8 ajurla değil de atıyorum 9 ajurla başlarsınız. O şekilde eksiltirsiniz. Bu sefer robanız büyümüş olacak. O zaman 2 yaş ve daha üstü için bu şekilde de yapabilirsiniz. Önemli olan bu sizin kutucuk sayımız. Bunu eğer büyütürseniz büyük yaş için, küçültürseniz de daha küçük yeni doğan bebekler için yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi buradaki topuğumuza geldik. Yine burayı da dolduralım 7 tane olarak. Artık yan taraflarımızda belli olmaya başladı. Tepe kısmına battım. Hemen burada sık iğnem vardı. Buraya da batıyorum. 4 5 6 7 tepe kısmına batıyorum. Bu kenar kısımlarının aynı olmasına dikkat edin. Mesela burada ben bu şekilde başlamışım. Burası da yine aynen bu şekilde devam ediyor. Pardon, kayma oldu. Şu şekilde aynı devam ediyoruz. Şimdi geriye döndüm. 1 2 3 zincir çektim. Burada sık iğne yapmıştık. Hemen sık iğne. Buradaki arkadaşlar sık iğneye batıyoruz ya. Onun bu kısmını değil de ona tüm batıyorum. Bu kenar kısmına. Zincirimle beraber 3 tane oluyor. Tepeye battım. Hemen aradaki sık iğneye dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 tepe kısmına batıyorum. Sık iğne geldi. Dolduruyorum. Kenar kısmı için. Model bana ait değil. Kime ait olduğunu da açıkçası bilmiyorum. Keşke bilseydim. Videonun başında söyleyebilseydim ama inanın bilmiyorum. Eğer bu süre zarfında öğrenirsem tabii ki bunu belirteceğim. Ama şu an modelin kime ait olduğunu bilmiyorum. İlk ben de sosyal medya, internet ortamlarında görmüştüm bu modeli. Şimdi ajurlarımıza geldik. 1 2 3 4 zincir çekiyorum, batıyorum. Eğer eliniz gevşekse bu zincir sayısını 3'e düşürebilirsiniz. Eğer eliniz sıkıysa 5'e çıkartabilirsiniz. Çok büzmemesi için. Bakın böyle A şeklinde bir görünüm oluyor burada. 1 2 3 4 4 taneye düştü artık. Robamızda da sona doğru geliyoruz. Zaten modelin en önemli kısmı robası, etek kısmı, yani alt kısmı kendiliğinden ilerliyor. Instagram'da bir arkadaşım bana 7 tane değil de aralara işte 6 tane bassak demişti. Oluyor arkadaşlar, mesela sayarken bile yanlışlıkla 6 tane battığım oluyor. 1 2 3 4 5 6. Hiçbir sorun yok. Hiçbir şekilde sorun olmaz. Şimdi bunu yaparken bile arada mesela bir iki tane denk geldi. 6 tane trabzan yapmışım yanlışlıkla. Yapabilirsiniz. Sorun olmaz. Sadece belki 7 tane trabzanla yaptığınız kadar bu kabarıklar o kadar kabarık durmayabilir. Çünkü benim aldığım olumlu yorumların büyük bir kısmı bu
Topi topların nasıl bu kadar kabarık durdu? Dediğim gibi model zaten puf puf olan bir model. 7 tane trabzanı aynı sık iğnenin içine yapıyoruz. Bu daha da puf puf olmasını sağlıyor. Ee, Bu modeli yaparken de ne çok sık ne de çok gevşek yapmaya çalışıyorum. Çünkü çok sık yapıldığı zaman da bu kadar kabarık isteseniz de durmuyor. Hani ama ne sık ne gevşek yaptığınız zaman elinizde bu şekilde güzel duruyor. Ben çok olumlu yorumlar, geri dönüşler aldım bu yeleğim konusunda. O yüzden bunlara dikkat ederseniz herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Hemen hemen benimkiyle aynı formda bir yelek elde etmiş olacaksınız. İlk sıra hiçbir püf noktasını atlamıyorum. Dediğim gibi aralarda 6 tane trabzanlarınız olabilir. Yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Tepe kısmına batacağınız zaman da şu şekilde tutun arkadaşlar. Şurada duran, yani böyle tepede en üstte şu ortada duran hangisi ise ona batın direkt. Ya bunda da öyle. Her seferinde saymanıza gerek yok. Bu şekilde zaten dediğim gibi bir iki sıra işlediğiniz zaman göz alışkanlığı oluyor artık. Ben şuna bakıyorum. Evet, burası tepe kısmı ve direkt batıyorum. Şimdi hem şöyle bir modelimizi görelim. Hem de artık şu sıra sonuna kadar örelim. Tekrar sıra sonuna geldiğimizde, yani sıra sonu dediğim burası arkadaşlar. Buraya kadar örelim. Tekrar burada da ajur eksiltmemizi yapalım. Şu yan kısmımızın pıtırcıklarını da yapıp bir sonraki sıraya geçelim. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, yaptım, geldim. Buradayım. Sık iğnemi yaptım. 4 tane zincirimi çekip ajurumu yapıyorum. Ajur sayımız 4'e düşmüştü. Şimdi arkadaşlar bu bizim ilk tarifimizin ilk videosu. Geri kalanını ikinci videoda yayınlayacağım. 4 tane ajurumu yaptım ve bıraktım. Geri kalan kısımlarımızı ikinci videoda yayınlayacağım. Şu an maalesef ki kısa tutmak zorundayım. İkinci videoda görüşmek üzere.